Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer sizlere yine bebek ve çocuklarımız için yakadan başlamalı kolay dikişsiz bir yelek anlatacağım. Yeleğim için 100 gram 250 metrelik bir ip kullanıyorum. 3 numarada bir misinalı şiş kullanıyorum. Ben bebek mavisi seçtim. Renk olarak erkek bebek için çalışacağım. Sizler dilediğiniz renkte çalışarak kız ve erkek bebekler için çalışabilirsiniz. Eliniz sıkıysa 3,5 numarada şiş kullanabilirsiniz. 100 gram 250 metrelik bir ipte. İpimi şöyle kenara aldım. Çok fazla zaman kaybolmasın diye şişime 82 ilmek attım arkadaşlar. İlmek sayılarımı ayırdım. Örgümün ön yüzünden de 4 diş haroşa sırası oluşturdum. Şimdi hemen ilmek sayılarını veriyorum. Bir ön yaka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ilmek. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. Bu 2 ilmeğin her iki tarafından artırımlar yaparak roba çalışıyoruz biliyorsunuz. Kol için ayırmış olduğum ilmeğim 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tekrar reglan artırım ilmeğim 2. Yeleğin arka sırt bölüm için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek artırdım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim. Diğer kol için 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ve diğer yaka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ilmek. Bu şekilde ilmeklerimi ayırdım. Renkli ayraçlarla böyle işaretledim. Sizlerin elinde böyle renkli ayraç yoksa buralara farklı renkte ip takarak işaretleyebilirsiniz. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden bir sıra daha haroşa oluşturacağım. Şu pembe ayraca kadar. Haroşayı biliyorsunuz ben ters ilmekleriyle örüyorum arkadaşlar. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerle örgünün arka yüzünden bir sıra haroşa çalışacağım. Pembe ayraca kadar orada yaka düşürme tekniğini çalışacağım. Oraya kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka tarafından bakın haroşa ilmeklerimle ördüm, geldim. Pembe ayraca kadar. Bakın. Burada yaka düşürme tekniği çalışacağız. Şu ayracı alıyorum. Burada 4 ilmek. İlk sıra 4 ilmek çalışacağım yaka düşürme ilmeğimi. 1, 2, 3, 4. 15 ilmek vardı. Burada kaldı 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle bir sıkılaştırıyorum. Burada bir ip uzantısı olmasın diye. Bu bir ilmek. Diğer ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi şu iki ilmeğim reglen artırım ilmeğime ait. Burada şöyle bir ilmekten burgu çalışacağım arkadaşlar. Bir ilmekten burgu çalışacağım. Bakın şu bir ilmeği önde. Bakın şu bir ilmeğim arkada. İlmeklerimi yer değiştirdim. Ve yer değiştirdiğim ilmeklerin içerisinden birer ilmek aldım. Öndeki ilmeğimi önden, arkadaki ilmeğimi arkada. Şimdi şöyle bir doladım. Bakın. 2 ilmek düz. Burada bir farklılık olsun istedim bu robada. Hem kolay hem biraz farklı olsun istedim. Ayracımı kenara aldım. Burada 11 ilmek kol ilmeğim vardı. Bunun 2 ilmeğini yine burgu çalışacağım. Bak şu şekilde de çalışabiliriz. Eğer ilmek çıkarmaya üşeniyorsanız bakın şöyle arkadan. Arkadaki ilmeğimin içerisinden bir ilmek alıyorum. Ve bir ilmek de öndeki ilmeğimin içerisinden aldığım zaman bir ilmek burgu çalışmış oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düz ilmeklerimi ördüm.
Bakın burada yine şu şekilde de çalışabiliriz. Şu öndeki ilmeğimi bakın şöyle bir ilmek ördüm. Eğer ilmek çıkarmaya üşenirseniz, ilmek kaçırırım derseniz ve bir ilmek de buradan örüyorum. Bakın burgu çalıştık. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, sabit ilmeklerim düz. Bu ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Bakın şu arkadaki ilmekten bir ilmek aldım. Ve bir ilmek de öndeki ilmekten, ilmekleri çıkarmadan birer ilmekten burgu çalışması yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8, bakın yeleğin arka sırt bölümü burası, sayıyorum. Düz ilmeklerle 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ilmek. 22 ilmek vardı ya, burada 2 ilmeği burguya ayırdım. Burada da yine burguya 2 ilmek ayırdım. Şimdi burada da yine farklı göstereceğim. İlmekleri değişerek, eğer ki şu şekilde yapamazsanız bakın. 2 ilmeği bu şişime aldım. Bu şişi arkadan taktım. Öndeki ilmeği, arkadaki ilmeği pardon, öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Şöyle bir ilmek burgu çalışmış olduk. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, sabit ilmeğim düz. Buradaki ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Bakın. 2 ilmeğimi bu şişime aldım. Öndeki ilmeğimi önden, şişimi çıkardım. Bunu da buradan aldım. Bakın şöyle. Arkadaki ilmeğimi de arkadan ve içerisinden 2 ilmeğin, bakın her 2 ilmeğin birer ilmek düz ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek kol bölüm için olan ilmeğimi ördüm. Bu 2 ilmeği diğer şişime aldım. Bakın bu şişim arkada. Şu öndeki ilmeği şöyle arkaya aldım. Arkadaki ilmeği öne aldım. Yer değiştirdim. Her 2 ilmeğin içerisinden birer ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim, sabit ilmeğim düz. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Doladığım ilmekler ajur ilmek olacak, artırdım. Şu 2 ilmeği bakın şöyle diğer şişime aldım. Bu öndeki ilmeği bu şişimle önden aldım. Arkadaki ilmeği de arkadan, şöyle ilmekler yer değişti. Her 2 ilmeğin içerisinde birer ilmek düz ilmeğimi aldım. 2 4 6 8 10 11 ilmek kalacak burada, biliyorsunuz. Şu 2 ilmeğimi de yaka düşürme ilmeği olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerim ters. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Burada ipimi bir sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olmasın diye. Daha sonra gördüğüm tüm ilmekleri ajur ilmeğim de dahil olmak üzere ters örüyorum örgümün arka yüzünde. Kısa satır ilmekleri çalışıyoruz, yaka düşürme ilmekleri. Bütün yeleklerimde bebek ve çocuklar için çalışıyorum arkadaşlar. Çocuklarımızın boğazının altısı gıdısı rahatsız olmasın diye. Şimdi bakın şu diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka tarafından ters ilmeklerle ördüm, geldim. Kısa satır ilmeklerimi. Burada 11 ilmeğim vardı. 2 ilmek ters olarak aldım. Kaldı 9 ilmeğim. 3 6 9. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Şu reglan artırım ilmeğimin önünde şu ajur ilmeğimle beraber 1-2 ilmek kalana kadar düz örüyorum, bakın. Düz ilmeklerle devam ettim.
Bir ajur ilmeğim, bir de önündeki ilmeğim kaldı değil mi? Burada ilmekleri yer değişiyorum. Bakın şu öndeki ilmeği şişimi arkadan taktım, arkadan aldım, arkadaki ilmeği öne geçirdim. Yine burada bir tekli burgu, birer ilmekle çalıştık şöyle gördüğünüz gibi. Bir doladım, 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Şimdi burada bir hatam var, onu göstereceğim. Artırmamışım. Bunu büyük bir ihtimal video içerisinde de artırmamışım. Siz de bunu unutmuş olabilirsiniz. Bunu nasıl düzelteceğim? Bakın şuradaki ilmeği şöyle alıyorum. Bakın. Alttan. Bunu da üstten aldım. Artırma işlemimi yaptım burada. Şöyle gördüğünüz gibi. Sökmeye gerek yok. Bu hatamı da fark ettim ama sizinle beraber telafi edeyim diye kamera arkasında düzeltmedim. Şimdi bakın bu 2 ilmeğimi şişime aldım değil mi? Bu öndeki ilmeğimi aldım. Şu arkadaki ilmeğin üzerinden geçirdim. Arkadaki ilmeğimi de şişime arkadan taktım. Şöyle bir doladım. Her iki ilmeğin içerisinden birer düz ilmek aldım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer reglanda hemen reglan artırım ilmeğimin önünde 2 ilmek kalana kadar. Bakın burada 2 ilmeğim kaldı. Kafanız karışmasın, farklı farklı anlatıyor diye. Nasıl kolayınıza gelirse öyle çalışın diye. Şimdi ben şurada ne yapıyorum? Bakın şu 2 ilmeğin arkadaki ilmekten şöyle şişimi taktım. Bir ilmek ördüm. Düz olarak. Bir de öndeki ilmekten bakın çıkarmadım. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Burada şu arkadaki ilmekten bakın bir ilmek aldım. Şöyle göstereyim. İlmeği şöyle ayırayım. Bakın şu arkadaki ilmekten bir ilmek aldım. Sonra öndeki ilmekten bu şekilde ilmeklerimizi çıkarmadan yer değiştirdik. Yeleğimizin arka sırt bölümündeki ilmekleri düz örüyorum. Robamız çok kolay. Tek farklılık hemen şöyle dibinde küçük bir burgu işlemi yapmamız. Şimdi diğer reglan ilmeğime kadar geldim. Şöyle hemen reglan ilmeğimin önünde 2 ilmek var değil mi? Şu ilmeğimi bakın. Şişimi taktım şöyle. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek de öndeki ilmekten düz ilmek olarak. Bir doladım. 2 ilmek sabit reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bu sefer şu arkadaki ilmekten bir ilmek aldım. Şöyle. Daha sonra öndeki ilmeğimin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Yine şu reglan ilmeğimin önünde 2 ilmek kalana kadar, biri ajur ilmeğim, biri normal ilmeğim. Ajur ilmeğim bakın şöyle ilmeğimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek de şu öndeki ilmeğin. Elime dikkat edersek çok kolay. Bir doladım, 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi, sabit ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım, bakın öndeki ilmeği bıraktım, arkadaki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şöyle. Daha sonra öndeki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak. Sonra bakın kısa satır ilmeğime geldim. Burada 2 ilmek kısa satır ilmeğimi örüyorum. Düz olarak 3, 6, 9 ilmeğim kaldı. 11 ilmeğim vardı. 9 ilmeğim kaldı. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Örgünün arka tarafında gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Bakın buna şu ajur ilmeklerim de dahil olmak üzere.
Örgümün arka tarafından tüm ilmeklerimi ters örerek diğer yakadaki kısa satır ilmeklerine kadar geliyorum. Örgümün arka tarafından ters ilmeklerle ördüm, geldim kısa satır ilmeklerimi. Burada 9 ilmeğim vardı. Bunun 3, 6, 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. 2 ilmeği kısa satır ilmeğimi. 2 ilmek kısa satır ilmeğimi aldım ters ilmeklerle. Örgümün ön yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeğimi bir sıkılaştırdım. Sonra şu reglen artırım ilmeğimin önünde bir ilmek ajur, bir ilmek de şu düz ilmeğim olmak üzere 2 ilmek kalana kadar düz ilmeklerle örüyorum. Evet, düz ilmeklerle ördüm, geldim. Bakın burada 2 ilmeğim var. Yine şu arkadaki ilmeğimin, bakın şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım ve öndeki ilmeği de yine içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu şekilde şişimden ilmek çıkarmadan yer değiştirdim. İlmeklerin yerine ördüm. İlmek kaçma şansı da yok burada, yani ilmeğimizin kaçma gibi bir şansı. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Öndeki ilmeği bıraktım. Şişimi arkadan taktım. Arkadaki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Sonra öndeki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu şekilde yine ilmeklerimiz yer değişti. Burada şöyle tekli burgu şeklinde düşünebilirsiniz. Birer ilmekle. Şimdi kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Yine reglen ilmeğimin önünde 2 ilmek kalana kadar. Evet, burada 2 ilmeğimiz kaldı. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi şu öndeki ilmeği bıraktım. Arkadaki ilmeğin içerisinde bir düz ilmeğimi aldım. Bir düz ilmek de öndeki ilmeğin içerisinden aldım. İlmeklerimiz yer değişti. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bakın şu öndeki ilmeği bıraktım. Arkadaki ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir ilmek de öndeki ilmeğin içerisinden aldım. Yine burada ilmeklerimiz yer değişti. Yeleğin arka sırt bölümündeki ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi bu her iki reglanda çalışmış olduğum işlemi, bu kolda çalışmış olduğum işlemi diğer kolda ve her iki reglanda çalışıyorum. Nereye kadar? Kısa satır ilmeklerine kadar. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün ön yüzünden örerek. Şimdi burada 3, 6, 7 ilmeğim ön pat ilmeğime ait. 2 ilmeğim kısa satır ilmeğime ait. Son kısa satırı çalıştık. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Ve daha sonra gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Nereye kadar ters örüyorum? Diğer yakadaki 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar burada ilik yeri açacağım. Ben bebek ve çocuk örgülerinde ilik yerinin hani yönünü çok önemsemiyorum. Haroşamı ters ördüğüm için örgünün arka yüzünden gelirken ilik yerini açıyorum. Siz de aynı şekilde çalışın arkadaşlar. Şimdi oraya kadar örüp geliyorum. Örgünün arka yüzünden ters ilmeklerle ördüm, geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi. Şimdi burada bakın bir ilmek örüyorum. Haroşa ilmeklerim ters, biliyorsunuz. Ön pat ilmeklerim haroşa 1, 2, 3 ilmek ördüm. İlik yerini hep aynı açıyoruz zaten. Kolay bir ilik yeri. Bir doladım, bakın artırdım. 2 ilmeğin içerisinde bir ilmek aldım, eksilttim ve 2 ilmeğimi de böyle haroşa örüyorum ters ilmeklerle. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi
Öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi baştaki ilmeğimle beraber haroşa örüyorum. 2 4 6 7. Şimdi şu artıracağımız ilmeğe kadar şu 2 ilmek sabit reglan ilmeğim var ya. Bunun önünde 2 ilmek kalana kadar düz ilmeklerle örüyorum. Aslında robamızın artık mantığını anladık. Çok kolay. Size karışık gelebilir ama karışık değil. Çok kolay. Bu şekilde yapmak istemezseniz pardon, düz de çalışabilirsiniz. Bakın arkadaki ilmeğe şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım ve daha sonra öndeki ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. 2 ilmeğimi şişten çıkardım. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Arkadaki ilmeği bu sefer içerisinden bir ilmek aldım ve öndeki ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu şekilde ilmek yeri değişmiş oluyor. Şöyle arkadaşlar bakın. Şimdi bu reglanı da aynı çalışıyoruz arkadaşlar. Her iki tarafından ilmek yeri değişiyorum. Artırıyorum. Artırıyorum. İlmek yeri değişiyorum. Bu her iki reglanda da ve sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örmeyi unutmuyorum. Daha sonra örgümü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden sıra sonuna kadar ördüm. Daha sonra arka yüzünden de ördüm, geldim. Şimdi daha fazla anlatacak bir şey yok robada. Robamız bu şekilde. Biraz önce de birkaç sefer değindiğim gibi ilmek değiştirmek istemezseniz böyle sizler düz normal dolayarak artırarak da bu robayı çalışabilirsiniz. Şimdi şöyle 1 2 3 4 artırım yapmışım. Arkadaşlar ben 18 artırım yapacağım. 18 sefer şu ajuru çalışacağım. İlk yerinde hemen söyleyeyim. Bakın burada ilk 4 haroşa sırasından sonra örgünün ön yüzünden arka yüzünden gelirken ilk yeri çalıştım. Şimdi daha sonra örgünün ön yüzünden 13 diş haroşa sırası oluşacak. Şu şekilde ve arka yüzünden gelirken ilk yerimi açacağım. Şimdi ben bu ajurları 18 sefer çalışıp geliyorum. 4 ajurunu çalıştım. 14 ajur daha çalışıp geliyorum. Robada 18 artırım çalıştım. Geldim. Şöyle görüldüğü gibi bakın arkadaşlar. 18 ajur çalıştım. İlmekleri şu şekilde ayırdım. Bakın 2 ilmek reglan artırım ilmeğimin bir ilmeğini ön yaka tarafına verdim. Bir ilmeği kola. Burada da 2 ilmek reglen artırım ilmeğin bir ilmeği kola, bir ilmeği sırt tarafına. Diğer tarafta da aynı şekilde ayırdım. İlmek sayılarımı hemen sizlere vereyim arkadaşlar. Yeleğimin bir ön yakası 34 ilmek, kol 49 ilmek, arka sırt bölümü 59, bu kol 49 ve bu yaka 34 ilmek. Şimdi toplamda elimde 225 ilmeğim oluştu arkadaşlar. Şimdi kol ve beden ayrımını çalışalım. Hemen ilk yerinde şöyle anlatayım. Bakın örgümün ön yüzünden 13 haroşa sırası oluştu. Arka yüzünden gelirken ilk yerini çalıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bu şekilde. Şimdi haroşa çalışmamıza geçelim. Yeleğimizde çok fazla zaman kaybetmeyelim. İpi şöyle öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum biliyorsunuz. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerimi haroşa çalışacağım. Haroşa ilmeklerimi bu şekilde ters olarak çalışıyorum. Renkli ayraçlarla işaretledim ki
kol ve beden ayrımı çalışırken tekrar ilmek saymaya gerek duymayayım diye sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi haroşa örüp geliyorum. Örgünün ön yüzünden ördüm. Haroşa ilmeklerle sıra sonuna geldim. Şöyle örgünün ön yüzünde bakın bir sıra haroşamız oluştu. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmekleri haroşa örüyorum. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Örgünün arka yüzünden de gördüğüm tüm ilmekleri ters örerek haroşa oluşturuyorum. Şöyle bakalım. Bu şekilde örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşa sırası oluşturayım. 4. haroşa sırasında beden ve kol ayrımını beraber çalışalım. Örgümün ön yüzünden 3 haroşa sırası oluşturdum. Geldim. Şimdi kol ilmeklerini kapatacağım arkadaşlar. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi şu ayraca kadar ön yakadaki ilmeklerimi düz öreceğim. Düz ilmeklerle ayraca kadar devam ediyorum. Evet, ayraca geldim. Bu mor ayraca. Bakın. Şimdi kol ilmeklerini kapatacağım. Ayraçlarımı çıkarmadım ki ilmekleri kapatırken bir daha ilmek sayma gereği duymayayım diye. Şöyle ayracımı kenara aldım. İpimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar bu ilmeğimi diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu ilmeğimi tekrar diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Örgümüzü nasıl ördüysek o ayarda ilmekleri kapatalım arkadaşlar. Elimizin ayarı şaşmasın. Örgümüzü sıkı ördüysek sıkı kapatalım. Gevşek ördüysek gevşek ya da normal ördüysek normal. Benim elim normal. Ne çok sıkı ne de çok gevşek. Şöyle örgünün ön yüzünden haroşa olarak kapatıyorum. Burada bir sıra haroşa elde ediyorum. Bu şekilde şu kırmızı ayraca kadar ilmeklerimi kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Kırmızı ayraca geldim. Bu ayracımı da alıyorum. Bu bir ilmeğim kol ilmeğime ait. Bir ilmek de yeleğin arka sırt bölümünden aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu bir ilmeğim yeleğin arka sırt bölümüne ait oldu. Şu şekilde kolu kapattım. Şimdi bu şekilde örer giderim. Gelirken ilmek artırırım değil mi? Ama alt beden bölümünde yeleğin model koyarken orada bir çirkin görüntü oluyor. Ya da şurada birkaç sıra düz örgü örmek zorunda kalıyorum. Bunun için şöyle örgümü döndürdüm. 3 ilmek artırsam yeterli. 1 2 3 3 ilmek artırdım. Şimdi burada birleştireceğim.
Arka bedenle ön bedeni, kolu ayırdık. Şurada bakın bir ip uzantısı var. Bunu önlemek için ne yapıyorum? Bir ilmek buradan, bir de şu ip uzantısını aldım. Bu 2 ilmek gibi ama bu ilmek değil. Oradaki ip uzantıları, bunu anlatıyorum. Bir ilmek de yeleğin ön bedenden aldım. Üçünün içerisinden bir ilmek aldım. Örgümü döndürdüm. Bakın dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Kol altı böyle tok dursun diye ipimi öne aldım. Ters ilmeklerle bu 3 ilmeğimi örüyorum. Bu 3 ilmeğimi ördüm. Pardon, şurada ipin katını aldım. Onu bir düzelteyim. Evet. Şimdi yeleğin arka sırt bölümünde yine düz ilmeklerle devam ediyorum. Siz haroşada olarak devam edebilirsiniz. Sıkıntı değil. Ben şu haroşo kısmı çok kalın olmasın diye şöyle düz ilmekle devam ettim. Şimdi burada şu robanın yükseklik ölçüsünü bir alalım arkadaşlar. Onu unuttum, kusura bakmayın. Hemen şuradan arka bedenden alıyorum. 13,5 santim robanın yükseklik ölçüsü. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu kolda yaptığım işlemi diğer kolda da yapıyorum. Bakın, kol ilmeklerimi kapatıyorum haroş olarak, dönüyorum, 3 ilmek artırıyorum, dönüyorum, tekrar o 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum ve bu ön yakayı düz ilmeklerle örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Şimdi arkadaşlar, kol ilmeklerini çıkardıktan sonra elimde 127 ilmeğim kaldı. 3 ilmek bu kol altında ekledim. 3 ilmek de bir kol altında ekledim. 133 ilmek elde ettim. İlmek sayım yeterli modelim için. Modelim çok kolay bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da gayet rahatlıkla örebilirler. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters öreceğim. İpimi öne aldım. Bakın 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa, 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Yine burada da ilmeklerimi sayıyorum. Eksik ya da fazla varsa tamamlamak istiyorum. Fazla varsa 1 ya da 2 ilmek eksiltirim. Eksik fazla varsa da artırarak tamamlarım. Bunu da size söylerim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ters ilmeklerle örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Ön yüzünde model çalışmamıza başlıyoruz. Yeleğimizin alt beden bölümünde. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Modelimiz çok kolay dediğim gibi. Şimdi bir doladım.
Bakın haroşanın dibinden hemen. Şu 1, 2, 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım düz olarak. Bakın. Bir doladım, artırdım. 2 ilmek ters örüyorum. Arada bu şekilde haroşa oluşturacağım model aralarında. Bu 3 ilmeğimiz ana model, 2 ilmeğimiz ara model. Bir doladım. 1, 2, 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz aldım. Bakın artırdım, eksilttim, artırdım. Bu 3 ilmeği yine artırdığım ilmeklerle 3 ilmek yaptım. İpimi ön aldım. 2 ilmek ters. Bir doladım. 1, 2, 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz olarak ilmeğimi aldım, artırdım, eksilttim. 3 ilmeğim bir ilmeğime düştü. Tekrar artırdım. 1, 2, 3 ilmeğim tekrar 3 ilmek oldu. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. Bir doladım, bakın artırdım. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. Bir doladım. Yine şu 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. 2 ilmek ters. Bir doladım, bakın dolayarak artırıyorum. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Eksiltiyorum. Bir doladım. 2 ilmek ters. Bakın şu kol altında dönüyorum, ilmek artırıyorum, dönüyorum, tekrar örüyorum. Bunun faydasını şimdi burada görelim. Gördünüz mü? 2 sıra burada örüldüğü için şu ajur çok çirkin bir görüntü olmadı. Bir doladım. 3 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonundaki 7 ilmek ön pat ilmeğin önünde 3 ilmek kalana kadar örgümü ilerletip geliyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimin önünde 3 ilmek kalana kadar örüp geleyim dedim. Bakın sıra sonuna kadar. Şimdi şu 2 ilmeği ters ördüm ya, bir doladım. 1, 2, 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Yeleğimin modelinin ilk sırasını ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Bakın ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Haroşa ilmeklerimi ters örüyorum biliyorsunuz. Şimdi bakın. Ajur ilmeğim ters. Bu bir ilmeğim ters. Ve şu 2 düz ilmeğim de ters. Örgünün arka yüzünden gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden modelin ikinci sırasında tüm ilmekleri ters ördüm geldim. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum arkadaşlar. Bakın yeleğimin. Dedim ya çok kolay. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Şimdi bu 3 ilmeğim düz. Bakın. 1, 2, 3. 2 ilmeğim ters. Bu 2 ilmek haroşa olacak, aradaki 2 ilmek. 3 ilmeğim ana model, 2 ilmeğim ara model. 3 ilmeğim düz. 2 ilmeğim ters. Şimdi örgünün ön yüzünden şu ajur ilmeğim, ortadaki bir ilmeğim ve ajur ilmeğim. Bu ilmeklerimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Yani haroşa oluşturuyorum. 3 ilmek düz, 2 ilmek haroşa.
3 ilmek düz, 2 ilmek haroşa. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda yine 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa öreceğim. Örgümün ön yüzünde modelde bakın 3. sıradayım. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters örerek geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. İpimi öne aldım. Modelde 4. sıradayım. Modelimiz her 4 sırada bir kendini yeniliyor. Çok kolay bir model. Bakın örgümün arka tarafından 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber tüm ilmeklerimi ters örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa, haroşa ilmeğimi ters ördüğüm için tüm ilmeklerim örgümün arka yüzünden ters. Yeleğimizin baştan sona örgünün arka yüzünden tüm ilmekler ters gidiyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden 7 ilmek ön pat haroşa ilmeklerimle beraber tüm ilmeklerimi ters ördüm geldim. Modelde 4 sırayı tamamladık. 2 sıra örgünün ön yüzünden, 2 sıra da arka yüzünden. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bir doladım, artırdım. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, eksilttim. Bakın 3 ilmeğin bir ilmeğe düştü. Burada artırdım, burada eksilttim. Bir doladım. 2 ilmek ters. Şu ilk modelin ilk sırasında size bir şey söylemeyi unuttum. 133 ilmeğim vardı toplamda ya arkadaşlar. Bir ilmek fazla geldi. Bir ilmeği şöyle şuralarda bir yerde arkada eksilttim. 132 ilmek yeterli. Sizlere tavsiyem, yeleği örmek istediğiniz zaman benim içeriklerde ya da farklı arkadaşların içeriklerinde videoları şöyle baştan sona bir izleyin. Daha sonra örmeye karar verin. Bazen böyle hatalar yapabiliyoruz. Bir doladım. Bakın artırdım. 3 ilmeğin içerisinde bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Eksilttim. Artırdım. 2 ilmek ters. Bir artırdım. 3 ilmeğin içerisinde bir düz ilmeğimi aldım. Eksilttim. Bir artırdım. 2 ilmek ters. Bakın. Bu kadar kolay modelimiz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Ve daha sonra örgünün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Buna 7'şer ilmek haroşa ilmeklerim de dahil olmak üzere 2 sıra tamam etmiş oluyorum ikinci modelde. Bakın örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeklerimi de ters ilmeklerle haroşa ördüm. Şimdi örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İkinci modelde 3. sıradayız. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şimdi ikinci modelin 3. sırasında 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bakın ajur ilmeğim düz, ortadaki bir ilmeğim düz, tekrar ajur ilmeğim düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters.
Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Hani burada anlatacak farklı bir teknik yok. Örgümün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüp geliyorum. İkinci modeli de tamamlamış oluyorum. İkinci modelin 3. sırasında sıra sonuna kadar ördüm. Daha sonra 4. sırasında da örgümün arka yüzünden ördüm, geldim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Daha sonrasını sizler çalışırsınız. Hep işlem tekrarı. 7 ilmek ön pat ilmeği haroşa örüyorum, artırıyorum. 3 ilmeğin içerisinden 1 ilmek alıyorum, artırıyorum. 2 ilmek haroşa. Şimdi şöyle yeleğimi bir katlayayım. Yeleğimi katladım. Bakın duruşu bu şekilde. Şimdi dilerseniz şöyle kol altı ilmeklerinden artırdığım ilmekten ön pat ilmekleri de üst üste getiriyorum. Hemen beden genişlik ölçüsünü alıyorum. 28 santim yeleğimizin genişliği. Yeleğimiz 0-1 yaş için uygun. O şekilde olacak inşallah. 0-1 yaş için uygun olacak arkadaşlar. Daha fazla da anlatmaya gerek duymuyorum. Belirli aralıklarda düğme yerlerini açıyoruz. Örgünün ön yüzünden 13 haroşa sırası örüyorum. Arka yüzünden gelirken ilik yerini açıyorum. Şimdi yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Daha sonra etek ucundaki haroşa kısmını yine beraber çalışırız. Buraya kadar örüp geliyorum. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm arkadaşlar. 5 adet de ilik yerini açtım. 17 model çalıştım. 18. modeli böyle toplamadım. Bakın arkadaşlar. Haroşaya geçeceğiz. Yeleğimizin modeli de gayet güzel. Küçük çocuklarımıza da uygun oldu. Çıtı pıtı bir model oldu. Şimdi şöyle döndürelim. Haroşa çalışmamıza geçelim. Bakın şöyle burada da ipi bağladım. Özellikle kesmedim, onu ucu kaybederim ben sonra. Bir ip bitti. İkinci ipe başladık. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmedim. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimle devam ediyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa biliyorsunuz. Şimdi burada son modeli kapatmadım. Bakın buradan sonrakini kapatmadım. Modeli tamamladım ama toplamadım. Örgümün ön yüzündeyim. Gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Bakın bu şekilde gördüğüm tüm ilmekler ters. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters örüp geliyorum. Örgümün ön yüzünden gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna geldim. Şöyle bakın. Şimdi bu ilk sıra olduğu için haroşamız belli olmuyor. Çünkü şu aradaki iki ilmekleri de haroşaydı ya. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve örgümün arka yüzünden de gördüğüm tüm ilmekleri ters örüyorum. Şöyle bir bakıyoruz örgünün ön yüzüne. Bakın arka yüzünden ördüğümüz zaman örgünün ön yüzündeki haroşamız belirgin oluyor. Sıra sonuna kadar örgünün arka yüzünden de tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar örgünün ön yüzünden
4 sıra haroşa oluşturup geliyorum. 5. sırada örgümüzün ilmeklerini kapatalım. Örgümün ön yüzünden 4 sıra haroşa sırası oluşturdum, geldim. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi örgümüzü kapatıyoruz. Şöyle ipimi öne alıyorum, bakın. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Ters ilmeklerle kapatıyorum. Haroşa ilmeklerle şöyle. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. Yine 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Örgümü bu şekilde kapatıyorum. Ters ilmeklerle burada bir sıra daha haroşa sırası elde ediyorum. Örgümüzü nasıl ördüysek o şekilde de kapatalım arkadaşlar. Elimiz sıkıysa sıkı, gevşekse gevşek, yoksa normalse normal. Bunu kol ilmeklerini de kapatırken belirtmiştim. Kolda da bakın aynı şekilde çalışmıştık. Bu şekilde ben ilmeklerimi kapatayım. Düğmemi de dikip geleyim. Yeleğimi bitirdim. Düğmelerini de diktim. 5 adet düğme diktim. İpimin rengine uygun düğmelerim arkadaşlar. Şimdi dilerseniz yeleğimizin beden genişlik ölçüsünü şöyle alalım. Bakın kol altından alıyorum. 28 santim. Şöyle enseden basen üstü, yani etek ucu 33 santim. Şu kol altından hemen robadan aşağı alıyorum. Şöyle bakalım, 23 santim. Kol boyunu alalım. Şu reglan artırım yerine. ...15 santim. Arkadaşlar yeleğimiz 6 ay 1 yaş arası. Tam 6 ay 1 yaş arası oldu yeleğimiz. Şöyle bakın. Robamız böyle klasik bir roba gibi görünse de şurada farklı bir çalışma yaptık biliyorsunuz. Şimdi yeleğimizin ön yüzü bu şekilde, arka yüzü bu şekilde, bakın tamamen model. Ben mavi renk çalıştım. Erkek bebeklerine gidecek bu renk. Hem de bu yeleğim siparişte arkadaşlar. Model değil ama erkek çocuğu için bebek mavisi bir yelek istendi benden. Model bana bırakıldı. Hem siparişimi tamamladım hem de sizlere anlatmış oldum. İp ne kadar gitti? İpi de hemen şöyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar. İliki açayım. Evet, şurada bakın. Video içerisinde örerken de gösterdim. Burada bağlamıştım. Yani bir ipten fazla gitti. 1,5 ip gitmedi. Bir ipten biraz fazla gitti. Şimdi buraya kadar izlediyseniz bir beğeni butonuna tıklayıp bir de yorum yaparsanız mutlu olurum. Kanalıma da tabii ki abone değilseniz arkadaşlar ücretsiz abone olabilirsiniz. İçeriklerimizi de ücretsiz izleyebilirsiniz. Bir dahaki videolarda ve bir dahaki projelerde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.